Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz yumuşacık, bulut kadar hafif Ramazan pidesini yapacağız. Kaşarlı yapacağız ve tepside. Yoğurma kabımın içine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 adet yumurtanın akını ekleyerek güzelce karıştırdım. Yumurtanın sarısını da üzeri için ayırdım. Maya içinde iyice çözülene kadar güzelce çırptım, karıştırdım. Şimdi bu karışımın alabildiği kadar un ekleyeceğiz. Çok yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Kullandığım bardak ölçüleri 200 milimlik. Burada toplam 5,5 su bardağı un var. Sütle suyu hangi bardakla ölçtüysem onu da aynı bardağın ölçüsünü kullanarak ölçtüm. 5,5 su bardağı unu ekledim. Önce bir kaşıkla toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğuracağım. Çok yapışkan bir hamur elde edeceğim. Hamurun bu kıvamda olması gerekiyor. Çok yumuşak olması gerekiyor. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Elimi hafif yağladım. Elime yapışmaması için. Şimdi bu şekilde çok güzel gösterdiğim şekilde yoğuruyorum. İster kahvaltıda, isterseniz Ramazan'da sahur için yapabileceğiniz çok lezzetli, yumuşacık Ramazan pidesini kaşarlı olarak yapımını veriyorum. Çörek lezzetinde şahane bir tariftir. Çay saatleriniz içinde yapabilirsiniz. Bu şekilde hamuru çok güzel özleşene kadar elimle çırpa çırpa yoğurdum. Elinizi yağlayarak şeklini verebilirsiniz. Arada elimi yağladım. Bakınız artık elime çok fazla yapışmamaya başladı. Çok iyi yoğruldu. Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Hamurumun üzerine kapattım. Tam yarım saat içinde mayalandı. Görüyorsunuz 3-4 katına çıktı. Hangi tepsiyi kullanacaksam o tepsiyi güzelce yağlıyorum. Evet, görüyorsunuz gayet güzel bir hamur olmuş. Şimdi tezgahıma biraz yağ döktüm. Hamuru alıyorum. Biraz bu tezgahın üzerinde hamurun havasını almamız gerekiyor. Maya kokmasın diye elimi yağladım. Şimdi şöyle havasını alıyorum. Ortadan ikiye böldüm. Hamurun kıvamı gerçekten harika olmuş. Unun miktarı çok az değişebilir. Çünkü her unun su çekme kapasitesi farklı olabilir. Aşağı yukarı aynı ölçüleri kullanabilirsiniz. Şimdi elimle gösterdiğim şekilde ilk parçayı açıyorum. Tepsinin büyüklüğüne göre elimizle açalım. Daha sonra tepsimize güzelce yerleştirelim.
İkinci parçayı da aynı şekilde açalım. Arasına 250 gram kaşar rendeledim. Onu güzelce yayıyorum. Farklı bir iç harcı da kullanabilirsiniz, ne seviyorsanız. Ramazan için gerçekten sahurda iştahsız oluyor insan. Canı hiçbir şey istemiyor. Bu şekilde yapıp isterseniz kıyma kavurup içine veya patatesli, ıspanakla peyniri de ayrıyeten karıştırıp iç harcı olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten börek tadında, çörek tadında güzel bir tarif. Ben bu şekilde kaşarlı pide yapmak istedim. Şimdi kenarlarını güzelce birleştirelim. İçinden kaşar akmasın. Elimizle çok güzel düzeltelim. İyice düzelttikten sonra üzerine bir streç film kapatalım ve kabarmasını bekleyelim. Yaklaşık bir 20 dakika kadar ılık bir ortama bırakalım, kabarsın. Tekrar mayalansın tepside. Evet, kabardı, görüyorsunuz. Şimdi elimizi bir yağa batıralım. Gösterdiğim şekilde pide formatını verelim. Bu arada fırınımı da çalıştırdım. 180 derecede ısınıyor. Önceden ısıtılmış fırına süreceğiz. Evet, tamamdır artık. Şimdi üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerine süreceğiz. Görüntüsü de gerçekten harika. Yumurtayı güzelce çırpalım. Sadece yumurtanın sarısını kullanıyorum. Çok fazla bastırmadan, havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde yumurta sarısını düzgün bir şekilde sürelim. Pufuduk pufuduk, gerçekten bulut kadar yumuşak, çok lezzetli bir tarif. Tamamdır artık. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Zaten piştiği kokusundan da belli olur. Yaklaşık 40-45 dakika içinde pişti. Çıkaralım. Umarım tarifini sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.